Eminim siz de arkadaşlarınızla toplanıp kutu oyunları oynamaya bayılıyorsunuzdur. Tabi Monopoly, kart oyunları gibi. Tabii bu oyunları sürekli oynadığınız için illa sıkıldığınız zamanlar oluyordu. Ve evet, bu bize de oluyor. Şey gibi düşünceler işte. Daha eğlenceli ne oynayabiliriz? Bilmediğimiz farklı bir oyun kaldı mı gibi. Peki bir şey diyeceğim. Bu gerçekten mümkün mü? Yani hiç sıkılmadan her zaman çok eğlenerek oynayabileceğiniz muazzam bir kutu oyunu. Biz de bulamadık. Ve bu yüzden de arkadaşlarımla dünyanın en iyi kutu oyununu yapmaya karar verdik. Tabi süreç tam da düşündüğümüz gibi gitmedi. Aslında ilk olarak bu kutu oyunu yapma fikrinin nereden çıktığını size bir anlatayım. Dediğim gibi arkadaşlarımla sürekli oyun kafeleri gidiyoruz ve orada Secret Hitler isminde bir oyuna bağımlıyız ama bu oyunun küçük bir problemi var. Oyun çok kalabalık gruplarla oynanıyor, yani böyle 5, 7 ya da 10 kişi gibi ve Ankara'da özellikle de bizim çevremizde çok az sayıda kafede bulunuyor ve bizim bu oyunu oynamak için gittiğimiz kafede kişi başı oyun parası neredeyse 200 TL. Yani evet, 7 kişi gidersek 1400 TL ödemek zorunda kalıyoruz. Ben de tabii ki her mantıklı insan gibi internete girip oyunu arattım fakat oyunun orijinal hiçbir versiyonun satışta bulunmamasıyla birlikte oyunun böyle çakma, yani kağıttan versiyonları da 3000 TL gibi korkunç fiyatlara satılıyordu ve bu fikir aslında oradan aklıma geldi. Ben bu oyunu yaparım dedim. İnternette çok küçük bir araştırmayla oyunun bir PDF'i olduğunu buldum ve bu 2 boyutlu yazıdan çıkartıp aslında böyle kağıt kartona basıp çok kolayca oynanabilirdi. Ama evet, ben bir endüstriyel tasarımcıyım ve bunun biraz üstüne çıkmam gerekebilirdi gibi düşündüm. Aklıma çılgın bir sürü fikirler gelmeye başladı. İşte oyun sahasını 3 boyutlu yapıp yükseltmek, kartları mıknatıslı yapmak gibi. Ama biraz daha düşününce bunun altından tek başıma kalkamayacağımı fark ettim. Ben de o yüzden Türkiye'nin en iyi modellemesini getirdim. Artık küçük ekibime topladığıma da göre size bu oyunu biraz anlatayım. Vampir Köylü benzeri bu oyunu hem iyiler hem kötüler var gibi düşünebilirsiniz. Kötüler yine herkesi biliyor ama iyiler kimseyi bilmiyor. İki tarafında aslında amacı ortak. Kendi sahalarındaki bütün kartları açmaları gerek. Bunu ilk yapan takım kazanıyor. Tabii ilginçleşen kısım, kötü biri iyi görünmek için iyi kart da açabilir. İyi birine kötü kart geldiyse o da zorunda kaldığı için kötü kart açabilir ve evet, işler bayağı bir karışır. Atayla bir süredir okul dersleri arasında falan, hatta diğer arkadaşlarımızla da kutu oyunu hakkında konuşuyoruz. Eve geldiğimizde de böyle Skype'tan biraz çalışmalara başladık aslında, hafif yapmaya. O yüzden akşam Atayla bir kafeye gidip artık oyunun temellerini yavaş yavaş atmaya başlayacağız. Artık tasarım kısmına geçtiğimize göre oyunu önce bileşenlerini ayırmamız gerek. Ana olarak 2 tane saha var ve iyi ve kötü taraflar kartlarını bu sahalara açıyorlar. Bunlar oyunun en temel kısımları gibi aslında. Sonra tabii ki ortaya açılan kartlar var. Bunlar da iyi kötü kart diye ayrılıyorlar aslında basitçe. Daha sonra kullanıcının maçın başında rolünü öğrenmek için çektiği 2 tane rol kartı var. Oyundaki başkanlık sistemini engellemek veya onaylamak için kullanılan evet hayır kartları. Biliyorum bu arada her şey çok karışık geliyor ama süreçte çok iyi anlayacaksınız. Ve son olarak da oyunun ileri aşamasında birilerini elemek için gereken mermi var. Artık tasarıma resmi olarak başlayabiliriz. Öncelikle tasarıma en temel bileşen olduğu için sağdan başladık. Esinlendiğimiz oyun 2 boyutlu bir oyun olduğu için dümdüz bir sahası var. Fakat bizim 3D printerlarımız olduğu için bunu yükseltebileceğimizi düşündük. Hatta oyuncuların amacı kademe kademe bütün kartları açmak olduğu için bu saha gittikçe yükselirse aksiyonu daha artar ve daha keyifli bir oyun deneyimi olur. Rol kartları için de 2 aşamalı bir sistem düşündük. Dediğim gibi kullanıcı 2 rol kartı çekiyor ve birini oyunun bir aşamasında gerekirse başka bir kullanıcıya verip geri alması gerekiyor kapalı bir şekilde. Bu yüzden de kitap gibi aslında 2 ucu birbirine temas eden bir rol kartı yaparsak bunlar hem gizli kalır hem de bu kitabı ayırabilir yaparsak bunu kolayca yandaki kullanıcıya verebilir. Evet, aslında düşündüğümden iyi başladık. Fikirlerimiz de fena değildi. Çok da heyecanlıydık ve tasarımlara bu şekilde devam ettik. Ne düşünüyorsun bu Secretler projesi hakkında? Manyak bir şey olacak. Manyak bir şey olacak. Ata bugün fikir verdi. İlginçtir. Dedi ki yılbaşında arkadaşlarımıza toplanırsak onlara habersiz bir şekilde bu projeyi oynatalım, yılbaşında canlı reaksiyonlarını alalım dediler. Böyle planımız var. Şu an aralığın başındayız. Biter mi diyorsun? Arız be. Ben de birebir konuşurken bayağı biter dedi kolayca. Video için oynuyor biraz. Atanın burada dediği şey çok önemliydi. Verimli bir buluşmadan sonra konuştuğumuz bu projeyi yılbaşına yetiştirme planı aslında bu noktadan sonraki hedefimiz oldu. Çünkü bu oyunu arkadaşlarımızla oynamak için yapıyoruz ve yılbaşında arkadaşlarımıza sürpriz bir şekilde bu oyunu getirip oynayabilsek gerçekten harika olacaktı. Zaten bu buluşma da iyi geçmişti. Önümüzde de yılbaşına kadar 20 gün var. O yüzden proje süreci kolayca devam edecek sanıyorduk. Ve evet, artık aralığın başı değil. Aradan tam 20 gün geçti. Ama ne yazık ki okul, dersler ve üşengeçliğimiz gibi yan faktörlerden dolayı biz biraz projeyi erteledik. Ve biz hala az önce anlattığımız aşamadayız. Projeyi 4 günde yetiştirmemiz imkansız gibi görünse de herhalde öğrencilikten gelen bir isteğimizle bir deneyelim dedik ve tekrar başına oturduk.
Aslında önceki anlattığım kısımları bu süreçte hazırlamıştık ama çok fazla parça daha eksikti. Tekrar onların tasarımına başlamamız gerek. Yani kaldığımız yerden zor olsa da devam edeceğiz. Sahayı yaptık ama ortaya atacağımız kartları yapmamıştık ve bu kartlarda aslında mıknatıslı bir şekilde bu sahaya oturursa çok tatmin edici bir hissiyat olabileceğini düşündük ve bunlar için kart modelleri tasarladık. Kullanıcı bu kartların içine koyacağı iyi veya kötü rol kartlarını salladığında düşecek ama sahaya koyarken de kesinlikle düşmeyecek. Biliyorum biraz karışık duruyor ama buna uygun böyle açılı bir tasarım yapmayı denedik. Bilmiyorum çalışacak mı tabii ki. Hazır yeni bir oyun yapıyorken esinlendiğimiz oyunun teması eski Almanya'da geçse de biz oyunumuza yeni bir tema yapabiliriz gibi karar verdik. Hatta yeni bir isim de bulduk. Throne of Lies. Yani oyun bir rol yapma oyunu olduğu için aslında kraliyet dönemindeki yalanlara dayalı bir oyun. Ayrıca kendi yaptığımız oyunda iyi ve kötü tarafı da değiştirdik. Bu şekilde normal oyunda gizli kalması gereken Secret Hitler bizde de gizli kalması gereken kral oluyor. Ve dediğim gibi oyunun temel amacı da kralın kendi krallığını belli yalanlar söyleyerek geri alması. Daha sonra bu konsepte uygun rol kartlarını da yapay zekadan çizip tasarladık ve gerçekten beklediğimizden çok daha iyi oldu. Alan yerleşim ve detayları hazırladıktan sonra oyundaki oylamalarda kullanacak evet hayır kartlarını da bu kraliyet temasına uygun yaptık. Daha sonra sahalara ve diğer kartlara böyle işte bul gibi ya da daha detaylı işlemeler gibi işlemeleri de yaptık. Bu süreçte böyle heyecanımız aşırı artsa da gittikçe bitiş tarihine de yaklaşıyorduk. Bugün biraz daha iyi ilerledik bence. Yani bu aşırı tempo ve aceleye getirmek biraz işimize yarıyor olabilir. Yetişir mi? Dürüstçe ama. Hatırlat. Ben hiç şey düşünmüyorum ya. Bence yetişir ama boyası falan nasıl olacak onu düşünüyorum ben. Filamenti doğru alsak aslında boya gerek kalmaz da. İşte bu konuda da bir fikir ayrılığımız var. Saat gece 12'yi geçti. Bayağı bir çalıştık. Ama hala az önce de dediğimiz gibi çok kolay görünmüyor ve bu kadar emek boşa gitsin istemiyorum. O yüzden yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Ama size küçük bir şey söylemeye atladım. Bizim aynı zamanda okulumuzun da final dönemi. Tüm derslerimizin de finali var. Bir yandan da onları çalışmamız gerek. O yüzden gerçekten biraz stresli bir süreç kalan videoda bizi bekliyor. Ve evet gerçekten daha oyunu basmaya başlamasak da yetiştirebilecek bir kıvama gelmiştik ve karşınızda Throne of Lights'in şu anki hali. 3 boyutlu mıknatıslarla desteklenen ve bütün taşları içine sığan, daha önce benzeri bulunmayan deneyim olarak harika bir kutu oyunu. Artık 3D printer'dan oyunu basmaya geçebiliriz ve bu süreç hakkında hiçbir fikrimiz yok ama bu süreci sorunsuz geçirirsek yetişecek gibi görünüyor çünkü 3D printer kısmını atlattıktan sonra kalan tek şey Photoshop'tan ve yapay zekadan yaptığımız şeyleri kırtasiyeden 2 boyutlu çıktı almak. Güzel haber, ilk test baskıları çıktı ve çok sorunlu görünmüyorlar. Bu oylamada kullanacak hayır kartı. Üzerindeki bu yaptığımız detaylarda hiç fena görünmüyor ve istediğimiz temaya da uygun. Aynı şekilde evet kartı da mevcut. Bu mekanizmamızın içine oturacak rol kartı. Bunun bu alt kısmı çok da iyi çıkmamış. O yüzden bunu şu an atanın printerinden dikey basmayı deniyoruz ve daha iyi olacak gibi sonuç. Sırada ortalama iyi bir haber var. Bu rol kartlarını tutan yer ve bunun mekanizmasını önceden de anlattığım gibi şu iç kısmına bir resim gelecek. Ve gerektiği noktada da bu böyle iki parçaya ayrılıp şu kart yani ana rolün yazılı olduğu kart karşı tarafa verilebilecek. Ama buradaki problem bu düşündüğümüz daire sistemli mekanizma çok da iyi çıkmamış. Oturturken biraz zorlanıyorum. Çıkarırken de biraz zorlanıyorum. Bu baskı şeklimle de alakalı olabilir. Son olarak da bu base var. Bunun desteğini daha sökmedim. Bu da iyi görünüyor. Bakalım rol kartı içine oturuyor mu? Ben de ilk kez sizle birlikte deniyorum. Rol kartı da içine güzelce oturuyor gördüğünüz gibi. Neredeyse 0-0 problemsiz. Boyandığında da tam 0-0 oturuyor olacak. Bunların arkalarında da mıknatıs var. Bu mıknatıs yerlerinde deniyor olacağım birazdan. Umarım kalanlar problemsiz bir şekilde çıkar. Kalan test baskılarında birkaç deneme sonrasında çözdüm ve artık seri üretime geçtim. Öncelikle yes ve no'lardan başladım çünkü çok fazlalardı ve büyük ihtimalle problem yaşamayacaktım. Tabii artık baskıların adedi çok yüksek olduğu için saat geceye doğru geliyordu ve biz cidden çok yorulmuştuk. Çünkü ikimiz de gördüğünüz gibi sabahtan beri bu üstünde çalışıyorduk. Arkadaşlar merhaba. Saatlerimiz 2.06. Anne izliyorsan lütfen kızma. Yani yapacak bir şey yok. Görev icabı. Arkadaşlarımızla Skype'ta konuşuyorduk. Datada size az önce söylediğim gibi bende yanlış çıkan parçaları dikey bir şekilde basmayı deniyordu. Daha benim yes ve no baskılarım sorunsuz çıktı. Onun baskısında bir 10 dakikası falan kalmıştı. Yes ve no kartlarım burada gördüğünüz gibi güzelce duruyorlar. Ama sanırım bu kadar sorunsuz gitmeyecek. Ne oldu? Abi çok kötü bir haberim var. Kanka hepsi devri. Ne? Altları kanka bir anda. Ahmet beraber geldik. Oğlum nasıl devrilir ya? 10 dakika dedin kanka. Bitmiş olmalı ya. Abi hayır ya. Ya bu niye böyle oldu? Kanka hepsi birden nasıl düşün? Neyse iyi haber bunlar güzel. Bunlar çok güzel de öbürleri daha önemliydi kanka ya. Tanım printer'ındaki fail bizi bayağı bir sekteye uğratacak. Evet arkadaşlar ikimizin de beyni erimiş durumda ama Ata güncel ne söylemek istersin? Vallahi benim şakasız umudum çok aza iniyor çünkü yarın okuldayız. Zaten her türlü yarından sonra yani yılbaşı gününe kalıyor şeylerin durumları. Ya belki alarm kurarsak
Böyle ha saat ama 2 değil mi? Saat 2. Evet ben onu izliyorum. Bir saat alarm kurarsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün 30 Aralık saat 02.08 ve bizim sadece bir günümüz ya da 1,5 günümüz kaldı ve elimizde sadece bunlar var. Bilmiyorum Hasan. Nasıl yetişecek acaba? Atayla biraz daha çalışıp ana tabloları yaptık. Birini o, birini ben basacaktım. Yarın okul olduğu için ben baskıyı erkenden başlatmak istedim ve aşağı uyumaya indim. Çünkü baskı kendi odamda basacaktım. Güncel planımız da şu: yarın okuldan sonra bütün baskılar sorunsuz bitmeli. Ata da kendi bastıklarını alıp bize gelmeli ve bu şekilde bizim evde en azından şu ana kadar yaptığımız her şeyi boyayabilmeliyiz. Artık kalanı nasıl yapacağız bilmiyorum. Saat şu an 12.20 ve bugün 30 Aralık. Yani kalan son 32 saatimiz. Dün gece en son söylediğim gibi salona yatmaya gittim. Ama sabah telefonumda bir bildirimle uyandım. Baskı işleminin sebep belli olmayan bir problemden dolayı durduruldu. Yani hiç basmamış bile daha doğrusu. Sabah uyandım, Atay'a mesaj attım ve onun da baskısı yarıda faillanmış. Şu ana kadarki proje sürecinde olumsuz gidiyordu ama yine de yetişebilecek gibiydi. Galiba şu andan sonra yetişme ihtimali %10'a falan indi. Çok düşük. Her şeyin kusursuz gitmesi, hatta kusursuzun biraz daha üstüne çıkması falan lazım. Tam 40 dakika içinde okula gitmem gerek ve bu 40 dakikada ne yapacağımızı baştan planlamam, yemek yemem ve okul ödevini bitirmem gerekiyor. Zaten dün gece hem salonda uyuduğum için hem de çok az uyuduğum için hiç uyuyamadım. Bugün bu şekilde başladı. Atanın da benim de printerım aynı hatayı alıyordu ve dediğim gibi dün akşamdan beri baskıyı durduruyordu kendi kendine. İnternette de hiçbir şey bulamıyorduk ama biraz daha araştırdık ve tam okula gidecekken 5 dakika kala printerların problemini çözdük. Sadece dosyanın adını değiştirmek gerekiyormuş. Karşılaştığımız en saçma hata. İkimizde de aynı anda aynı hata oldu hatayla. Baskıyı başlattım ama hata şansı yok bu baskının. Gerçekten hata şansı yok. Direkt iptal olur ama o başlatma son bir umut oldu içimizde. Yine de çok yüksek ihtimalle yetişmeyecek ama kaydı kapatmıyorum ne olur ne olmaz diye. Şimdi okul vakti. Okulda da bayağı bir geciktim ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi printer faillanmış bakacağız, hiçbir fikrimiz yok. Failsız gibi görünüyor. Değil mi? Yalnız bu büyük banka. Şeyi de bitirmiş bak yüzeyini. Aa. Büyük baskıların ilki basılmaya devam ediyor ve sanırım artık boyamaya geçebiliriz. Selamlar, bugün hala 30 Aralık, saatlerimiz 22.14'ü gösteriyor. Yani yılbaşı kutlamasının başlamasına tam 22 saatimiz var. Bir günden az süremiz kaldı. Az önce şöyle bir şey oldu. Printer'ın filamenti dolandı ve ben odada yoktum. Neyse ki Ata projeyle kafasını bozdu ve psikolojisini bozduğu için printer'ın filamentini sesinden tanıdı. Bakın yemin ederim. Bir aksaklık olduğunu anlayıp bana bağırdı. Doğru yerde durdurduk, filamenti boşalttık ve şu an devam ediyor printer arkada. Arkadaşlar inanamıyorum. Saat 1:30 ve duyduğunuz ses, print sorunsuz galiba bitti. Şunun boyutuna bakın ya, bir dakika bir. İnşallah annemler uyanmamıştır. Ve karşınızda oğlum çok görkemli görünüyor, kafayı yiyeceğim. Şimdi desteklerini söküp biraz daha bunlara uğraşıp size yarın sabah umarım güzel haberlerle geleceğim. Ata bugün öbür tabloyu evinde basacak ve yarına sadece rol kartları kalıyor. Ama ne yazık ki rol kartlarını boyayamayacak gibiyiz. Yine de oyunu oynanabilir bir kıvama getirmeye çalışıyoruz ama hesaba katmadığımız bir kısım var. Yani şu an söyleyince hesaba katmış gibi olduk da oyunun görsel detaylarının hiçbirini kırtasiyeden çıkarttırmadık. Denemelerini yapmadık. Nasıl bir kağıda basacağımız ya da nasıl bir maliyeti olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve yarın da 31 Aralık, ikimizin de kendi işleri var. Yani o detayları çıkartıp nasıl yaptığımız her şeyi birleştireceğimiz hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Çünkü olayın sürpriz olması için benim diğerleriyle aynı anda Atanın evine gelmem lazım. Yarın kırtasiye için buluşmamız gerekebilir ama onu konuşalım ya bir ara. Konuşalım. Günaydın. Bugün 31 Aralık, yani yılbaşı günü ve saat 2. Bu da demek oluyor ki son 6 saat. Oh my, what you do to me, like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched. Sonunda kendi yapmam gereken kısmı bitirdim. Bence gerçekten harika görünüyor. It's so powerful, there's an energy when you're
Ben de eş zamanlı olarak Ata da evde kendi kısmını yapıyor olmalı ve onunkini boyamayacağız bile, o yüzden daha problemsiz olması gerekiyor. Ve bu zor ya da imkansız görünen 3D printer sürecinden sonra Ata da ben de son anda her şeyi yetiştirmiştik. Gerçekten inanamıyordum bile. Çok sevinçli olmam lazım çünkü müthiş görünüyor ama bir şey fark ettim. Rol kartlarını unuttuk. Daha doğrusu Ata rol kartlarını bastı ama rol kartlarının içlerini sabah ben kırtasiyeden çıkarttığım için rol kartları şu an yok. Yani o düşündüğümüz büyük sürpriz sanırım olmayacak çünkü buluşamadığımız için hiçbir şey hazır değildi aslında. Yani her şeyi yaptık ama toplanıp oyunu yapmayı unuttuk ve planladığımız bütün yılbaşı planı hüsrana uğrayacaktı gibi duruyordu, demiyorum, uğrayacak. Çünkü yani yapamadık, yani buluşamadık ve ben eve geldiğimde zaten diğerleri de her şeyi görmüş olacak. Yani bütün sürprizi kaçıyor olacaktı işin. Ama belki de bu videonun da amacı budur. Son ana kadar çabalasak da, hatta bu izlediğiniz bütün süreç böyle bir film gibi hissettirse de, printer bozulmaları, işte tasarım kararları, 20 gün hiç çalışmayıp her şeyi 4 günde halletmemiz, hayalini kurduğunuz şeyler bazen böyle olmayabiliyor. Ama insan bu durumda da şunu hatırlıyor: bu süreç de aslında keyifliydi. Bir sürü şey öğrenmenin yanında eğlendik de ve yine sonuçta bu oyunu bitirince arkadaşlarımızla oynayabileceğiz. Normalde bu tarz olaylarda böyle bu kadar pozitif düşünmem. Hatta moralim yerle eksan olur. Bugün böyle motivasyonel bir konuşma yapsam da hiç motivasyonel düşünesim yok. Bu oyunu ne yapıp ne edip yetiştirmemiz lazım. Bence son bir plan yapabiliriz. Atalara doğru yoldayken Ata'yı aradım ve oyunu bir yılbaşı hediyesi gibi getireceğimi söyledim. Eve varınca Ata benden kutuyu aldı ve ben aşağıda diğerlerini oyalarken o üst katta bütün kartları ve her şeyi yerine yapıştırıp oyunu hazır hale getirdi. Arkadaşlar aşağıdan kaçtık, bakın. Çok iyi kanka. Aşırı mutlulukla beraber sürprizi kaçmasın diye hemen aşağı indim ve evet, oyunu sunmak için takım elbise bile giydim. Bizim de size bayağı uğraştığımız hediyemiz var. Karşınızda Trovos var. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me higher to infinity.